Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün domates turşusu kuracağız. Yeşil ve kırmızı domateslerden karışık olarak kuracağım. İçine de biraz arkadaşlar bakın şöyle acı biberler koyacağım. Bunlar benim bahçemden. Neye kuracağım? Şöyle 3 kiloluk bir bidona kuracağım arkadaşlar. Bidon ölçüsüne göre salamurayı yapacağız. Evet. Şöyle domateslerim bakın. Bunları ben bahçemden topladım. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Bahçemden olan domateslerim. Bol suda yıkadım. Şöyle bakın. Ne yapacağız? Yeşil domatesleri şöyle bir çatal yardımıyla deliyoruz ki iki yerinden yeterli olacaktır. Salamurayı içine alsın. Bakın bu şekilde deldiğiniz domatesleri bidonumuzun içine böyle bırakacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bunlar bahçemden olduğu için irili ufaklı oldular. Bakın bidonumun içine atıyorum. Arada kırmızı atacağım. Aynen onları da iki yerinden delmek yeterli olacaktır. Bakın bu şekilde. Bu şekilde güzelce bidonumuza yerleştireceğiz arkadaşlar. Burada benim sarımsaklarım var. Şöyle biraz alt kısma sarımsak atalım. Sonra üst kısma tekrar atarız. Bakın bu şekilde deldiniz mi zaten yeterli. İki renkli olarak yapacağız arkadaşlar. Hem görüntü olarak hem lezzet olarak harika bir turşu hazırlayacağız. Sizlere daha önce birçok turşu tarifi verdim arkadaşlar. Kanalımda bulabilirsiniz. Hatta linklerini aşağıya bırakacağım. Biber turşusu, patlıcan turşusu, yuvarlama turşu, çeşit çeşit turşu tarifi verdim arkadaşlar. Hepsi birbirinden lezzetli, birebir ölçülü tariflerdir. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet. Böyle bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi karışık attım. Şimdi ne yapacağım? Şu acı biberlerim vardı burada demiştim. Bunları ben keserek şimdi atacağım arkadaşlar. Şöyle ikiye kesmem yeterli olacaktır. Acı sevmeyenler kullanmasın. Ya da bütün olarak atsın. Hiç kesmesin. Ben bu sefer acı olmasını istiyorum. Hatta suyunun şöyle acı acı olup turşuyla birlikte tüketmek istiyorum. Onun için biraz acı biber içine bırakacağım. Bu isteğe bağlıdır. Atmayabilirsiniz arkadaşlar. Herkes acı sevecek diye bir kural yok. Bakın bu şekilde güzelce turşumuzu hazırlıyoruz. Şöyle renkli renkli koyuyorum ki görüntü güzel olsun. Evet, gördüğünüz gibi domatesleri hazırladım. Çok kolay hazırlaması. Bakın. Şöyle iki renkli olduğu için harika gözüküyor arkadaşlar. Çok fazla ağzını tepelemedim çünkü kapaklar içine geçik olduğu için biraz aşağıda bıraktım. Üzerine her zamanki gibi sarımsaklarımızı bırakıyoruz. Evet. Evet. Tuzunu ilave ediyoruz. Ne kadar? 3 kilo bidona 3 kaşık tuz ilave ediyoruz arkadaşlar. Bu bir standart turşu ölçüsüdür. Her 1 kilo için 1 kaşık tuz.
Şöyle gördüğünüz gibi 3 kaşık döktüm. Bakın tuzunu da verdik. Üzerine 2 kaşık şeker yeterli olacaktır. Çünkü kırmızı domates de koyduk. Birebir koymayacağım şekerini. 2 kaşık şeker koyduk. Evet, sirkesini veriyoruz. 3 bardak da sirke dökeceğiz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi 3 bardak da sirkemizi verdik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın. 3'te 1 oranında sirkemiz oldu. Kalan 3'te 2 oranında da su koyacağız. Turşuyu kurmak işte bu kadar basit arkadaşlar. Turşumuzu şimdi kapatacağız arkadaşlar, kapağını. Bakın bu kapakların içleri şu şekilde derin olduğu için biraz aşağıda bıraktım. Evet, sıkı sıkı kapattık mı turşumuz hazır. İşte bu kadar basit. Şöyle sıkı kapatalım ki akıma yapmasın. Şöyle biraz da karıştıralım. İçinde sirkesi, tuzu erisin. Birbirine iyice geçsin. Muhteşem oldu. Evet, turşumuz hazır arkadaşlar. Bu şekilde karanlık bir ortamda, güneş görmeyen bir ortam olacak arkadaşlar. Kiler gibi bir yer olabilir. Güneş görmesin, üstüne direkt güneş ışığı vurmasın. İstediğiniz zamana kadar saklayabilirsiniz. Asla bozulma yapmaz. Kış aylarına kadar, Ocak, Şubat, Mart, hangi aya kadar bekletirseniz bekletin, asla bozulmaz arkadaşlar. Salamurası birebir ölçülüdür. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Biliyorsunuz turşular sağlığımız için de çok faydalı, probiyotik kaynağıdır arkadaşlar. Birçok hastalığa da iyi geldiği söylenir. Ama tabi turşu yapımı aşaması bu şekilde olacak. Öbür türlü hani kaynama dökerseniz olmaz. Bu şekilde hazırlarsanız içinde sağlıklı organizmalar birikir. Vücudumuza sağlıklı organizmalar girmiş olur. Evet. Umarım sizler için hazırlamış olduğum kırmızı ve beyaz bayrağımızın rengi arkadaşlar. Domates turşusu tarifini beğenmişsinizdir. Pratik, 5 dakikada hallettik. İşte bu kadar basit. Siz de evinizde yapın, hazırlayın. Kışın bol bol bu turşuları çorbaların, yemeklerin yanında tüketin. Dediğim gibi kanalımda birçok turşu tarifi vardır. Hepsi birebir ölçüldür. Bir bakın derim arkadaşlar. Hoşça kalın, afiyetle kalın.